Welcome to Niğde. Gençler, şimdi Niğde'de Yeşilburç yürüyüş parkurundayız. Şöyle büyük bir vadinin altında. Şuradan başlayıp böyle ileri doğru devam eden büyük bir parkur burası. Şurada da bir tane seyir terası var, hemen şurada. Trekking için gelenler buraya uğrayabilirler. Yaklaşık 2100 metrelik bir mesafesi var. Kilisede başlayıp Paşa Bağları'nda biten büyük bir yürüyüş parkuru. Gelmenize fayda var. Yeşilburç köyünde önceden Rumlar yaşarmış. Burada da hatta bir kilise var. Yeşilburç Kilisesi. Şu anda da bir cami olarak faaliyet gösteriyor. Yani camiye dönüşmüş. Yeşilburç Köyü Camii. Bu şekilde bir restorasyon çalışması var burada. Dağlardan gelen sular burada hiç durmuyor. Afiyet olsun. Buranın suyu da çok lezzetlidir gençler. Kayardı Paşa Bağları'ndayız. Niğde'nin en yeşil alanlarından bir yer. Evet, Niğde gezimiz sırasında takipçilerim sağ olsunlar beni mangala davet ettiler. Evet, çilingir soframız bizlerle. Orijinal sobamız. Ve bir sonraki durağımız olan Roma havuzundayız. Suyun içi bayağı berrak ama çok taş var. Yeni kaldırım taşları da var. Bakın şurada mesela bira şişeleri. Tarihi böyle koruyorlar. Burası 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından yapılan bir havuz. Roma havuzundaki su kemerlerinden şehre taşınıyormuş. Şu taşların aralarında hep altın sikkeler varmış. Bu altın sikkeler tabi tespit edildikten sonra korumaya alınmış müzede. Burada da ekmek bekleyen ördişler. Burası aslında bir dağymış. Sonra dağın içine oymuşlar. Oyduktan sonra da çevrelerine böyle taşları yerleştirerek otomatikman bu hale almış. Doğal kaynak su olduğu için de bu şekilde birikmiş ve böyle bir görünüm sağlanmış. Bir rivayete göre de bu havuzda kimlerin yalan söyleyip söylemediği tespit ediliyormuş. Sanırım o zamanlar yüzme bilinmediğinden bu havuza insanlar atılıyormuş. Yalan söyleyip söylemediği belli oluyormuş. Daha sonra havuzdan çıkartılıyormuş. Böyle bir rivayet var. Bir başka rivayette de Kleopatra'nın da burada yüzdüğü söyleniyor. Tartışılan bir konu. İsterseniz tartışabiliriz. Ve bu alanda ateş yakıp piknik yapmak yasak. Burada da köşk mesire alanı var. Burada piknik yapabiliyorsunuz. Hemen havuzun karşı tarafında. Niğde'yi gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Tiana su kemerlerine geldik. Kemerhisar'da bulunuyor bu su kemerleri. Roma havuzundaki suları şehre iletmek için yapılmış. 1. ve 2. yüzyılda Roma İmparatorluğu tarafından yapılıyor bu su kemerleri. İleri doğru gittikçe de su kemerleri toprağın altına doğru gömülmeye devam ediyor. Sadece en dışa çıkmış durumu, yani en belirgin kısmı burada. Bir de burada kazı çalışmaları var. Hala su kemeri çıkarmak için kazı çalışması yapıyorlar. Su kemerlerinin yapı taşı da travertenler. Oradan böyle toplayıp getirip yapmışlar o dönemlerde. Burası da antik kent kazı çalışmalarının yapıldığı bölge. Lahit gibi şeyler var. Bir yaklaştırayım isterseniz. Şöyle kemerlerimiz. Kemerlerin üzerindeki yazılar da tarihe ne kadar çok sahip çıkıldığının bir göstergesi. Böyle köyün birleştiği yerde kavşak gibi duruyor tam ortada. İlerledikçe kemerlerin toprağın altında olduğunu göreceğiz. Arkamda bulunan evler, bunun gibi bir sürü ev var. Burada kahvaltılarını yapıyorlar ve tarihe karşı yapıyorlar. Hemen kemerler önlerinde bulunuyor. Gitgide toprağın altına gömüldüğünü göstereceğim size. Kapışma var. Ve şimdi de Gümüşler Manastırı'na geldik.
İçeriye gireceğiz. Giriş ücreti 10 liraymış burada. Burası kocaman bir kayanın oyulmasıyla yapılmış. Buradan yeraltı şehirlerine inildiği söyleniyormuş. Yani bu kayayı nasıl oymuşlar bilmiyorum. Şu motiflere bakar mısınız? Yine Niğde'ye geldiğinizde görmeniz gereken ender yerlerden birisi. Gelmeden önce bu kadar tahmin etmiyordum ama bayağı gezmeye değer bir yer. Bildiğiniz kaya bakın. Bunu oymuşlar. Gümüşdağ Manastırı'nı inşa etmişler. Şimdi Niğde Müzesi'ne giriyoruz. Burada okuşları var. Birbirinden sivri oklar. Hazırlık ucu. Şurada örnek bir köşk evi. Kafatası ve ölü hediyeleri. Şuradaki kafatasına bakın. Bilezikler falan var. Tanrıçalar. Ölülerin yanlarına gömüyorlarmış bunları da. Müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Göltepe kalıntıları var burada da. Küçük mezar var. Belki bir çocuk bu. Osmanlı sikkelerine bakın. Mumyalar var. Yine bir bebek mumyası. Şu bebeğe bakın arkadaşlar. Tırnakları bile sapasağlam duruyor. Ve örnek bir höyük hayatı burada sergileniyor. Niğde'nin Ketençimen Kayak Merkezi'ne geldik. Buraya uğramadan dönmek istemedik. Çoğu kişinin bilmediği bir yer burası. Karlar erimiş ama yine de ziyaret etmeden geçmedik. Böyle bir alan. Kışın bunun içinden gidiyorlar, yukarı çıkıyorlar ya, burada biniyorlar, Oradan yürüyor. he. Yürüyorlar, gidiyorlar, tepeden aşağı kayarak iniyorlar. Büyütüleceği söyleniyor bu pistin. Özellikle şu tepeler ve şu tepe. Buralar birleştirilerek biraz daha geniş bir alana yaymayı düşünüyorlar. İlk yapılış itibariyle güzel bir alan olmuş. Evet, kayak merkezi içerisinde restoran da var, kafe de bulunuyor. Geldiğinizde burada yemeğinizi yiyebilir, sıcak içecekleri tadabilirsiniz. Sucuk ekmek büfeleri de var. Kızak kiralayabileceğiniz alan da burası. Buradan kiralama yapabiliyorsunuz. Burada çardaklar da var. Çevre yapılanması devam ediyor. Kaldırım taşları falan bile daha tam oturmamış durumda. Yapıldıktan sonra güzel bir yer olacaktır diye düşünüyorum. Burada evler de var. Sanırım kiralayarak kalınıyor, emin değilim. Arka tarafta da yine çardaklar var. Burada pikniğinizi yapabilirsiniz geldiğinizde. Sanırım otoparkta ücretsiz. Herhangi bir ücretle ilgili bilgi yok burada. Ketençimen Kayak Merkezi de bu şekilde. Ve Niğde'nin dağları burası da. Kayak merkezine yakın bir dağa tırmandık birazcık. Oradan gelen suların sesi. Ve burası Niğde Kalesi'ne çıkarken göreceğiniz Alaaddin Camii. Bu caminin hikayesini anlatacağım size. Bir taş ustası Selçuklu sultanlarından birinin kızına aşık oluyor. Sultan da çirkin olduğu gerekçesiyle kızını vermiyor. Ve taş ustası aşkından arkamda görmüş olduğunuz örgülü kızı yapıyor. Sabah ışıklarında o gölge vurduğu zaman tam o örgülü kız kendini göstermiş oluyor. Böyle bir hikayesi var. Ortalama yaz aylarında 10 ile 10.30 arasında net bir şekilde kendini gösterdiği söyleniyor. Ben Niğdeliyim, daha görmedim. Çünkü o saatlerde gelemedim bir türlü. Niğde'yi ayaklarımızın altında göreceğiz. Tabii iki taraflı. Kalenin diğer tarafı da var. Bizim biraz önce gittiğimiz manastır tarafları, Kemerhisar tarafları hep burada yer alıyor. Şöyle biraz daha gidelim, manzarayı beraber görelim. Burada en çok dikkat çeken yer tabii ki de dağlar. Şimdi kaleye doğru yürümeye devam ediyoruz. Burada da bir top var. Ve kale de burada. İşte kalenin giriş kapısı burası. Kapalı olduğu için giremiyoruz. 8. yüzyılda yapıldığı söyleniyor bu kalenin. Şehrin hemen hemen en yüksek yerinde bulunuyor. Yukarıda kafeler var girdiğinizde. Nargile falan da içebiliyorsunuz. Farklı
alanlar var. Şehre hakim bir konumda olması kaleye ziyareti cazip kılan etkenlerden birisi. Kaleler, kaleler. Niğde turumuz bu şekildeydi. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olarak beni desteklemeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.